Avrupa'da yaşayan tüm yurttaşlarımıza Nispetiye'den Diş Kliniği'nden selamlar. Kliniğimiz 2 protez uzmanı doktor tarafından kurulmuştur. Kurucu doktorlardan birisi benim, ismim Zeynep Giray. Ben 18 yıllık diş hekimiyim. Kliniğimiz 2015 yılından beri tüm branşlarda gerek yurt içinden gerek yurt dışından birçok hastamıza hizmet vermektedir. Benimle birlikte ekibimde 5 ayrı uzman doktor daha vardır. Bizim hastalarımız genellikle tedavi yaptığımız, bizden memnun kalan, referansla gelen hastalarımız olmaktadır. Biz çok yoğun çalışan, poliklinik mantığıyla işleyen bir klinik değiliz. Biz butik hizmet vermekteyiz. Hastalarımız bazen bizi sosyal medyadan da takip edip, bulup, güvenip gelebiliyorlar. Bizim kliniğimiz İstanbul'da ulaşımı son derece kolay ve nezih bir bölgededir. Levent'te çalışıyoruz. Aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Bir gülüş fotoğrafınızı, varsa bir röntgeninizi gönderebilirsiniz. Hasta koordinatörümüz bana danışarak hemen sizin detaylı planlamanızı yapacaktır. Bunu bir ekip halinde yapıyoruz aslında. Bugün Türkiye'de diş yaptırmak isteyenler beni dikkatlice dinlesinler. Çünkü kliniğimizde 2 farklı işlem yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi navigasyonlu implant cerrahisi, diğeri de diş kesimi hiç yapmadan oluşturduğumuz lamine tedavisi. Bugün bunlardan detaylı olarak bahsetmek istiyorum. İmplant cerrahisinde en önemli yenilik navigasyonlu yani rehberli cerrahidir. Arkada görüyorsunuz. Bu taleple gelen hastalarımızdan ölçüler alınıyor ve detaylı bir tomografi istiyoruz. Ben ve ekibim siz daha ameliyata girmeden dijital olarak implantlarınızı çene kemiğinin içine yerleştiriyoruz. Bunu da çok rahat yapıyoruz. Çünkü bu kadar detay gördüğümüz zaman çene kemiğinin 3 boyutlu hacmini, nereden damar ve sinir geçtiğini çok net olarak saptayabiliyoruz. Dijital olarak implantlarınızı yaptıktan sonra 3 boyutlu olarak bu implantın üstüne yerleşecek diş protezlerinizi de oluşturuyoruz. Ve siz henüz daha ameliyata girmeden ameliyat sonrası takılacak protez elimizde olabiliyor. Şimdi bunları göstermek istiyorum. Nasıl oluyor da dijital olarak yaptığımız implant cerrahisi ameliyat sonrasında milim dahi şaşmadan üstüne bir protez yapılabiliyor. Bu gördüğünüz bir rehber, bir stent. Üstünde implant koyacak yuvalar var. Bu şekilde dijital olarak planladığımız implantları milim dahi şaşmadan ameliyatta çene kemiğinin içine yerleştiriyoruz. Eğer kemik yoğunluğunuz da uygun ise implantın üstüne vidalanan özel bir materyalden yapılmış geçici protezleriniz de takılıyor. Hep duymuşsunuzdur, implantlar yapılır ancak hastalar bir süre dişsiz bekleyebilir. Hatta hastalarımıza hareketli damaklar yapıyorduk. Yani bunlar damağın bütününü kapsayan protezlerdi. Oysa rehberli cerrahide kullanılan protez implantın üstüne vidalanıyor, sabit kalıyor. Hastamız estetiğinden son derece memnun oluyor, konuşması değişmiyor, yani fonasyonu uygun oluyor ve bununla rahatlıkla çiğneme de yapabiliyor. Navigasyonlu yani rehberli cerrahinin bir diğer avantajı dikiş hiç atılmamasıdır. Doğru duydunuz, hiç dikiş atılmıyor. Dolayısıyla operasyon sonrası oluşabilecek ağrı ya da şişlikle karşılaşmıyorsunuz. Tekrar edecek olursak, detaylı tomografi sonucunda dijital olarak planladığımız implantları hiç şaşmadan ameliyat sonrası uygulayabiliyoruz. Dişsiz kalmıyorsunuz, kemik yoğunluğunuz uygunsa hemen implantın üstüne geçici dişleriniz yapılıyor. Dikiş yok, yüzünüzde şişme yok, ağrı yok. Bir diğer uygulamamız incecik laminalar yapıyoruz. Lamineyi biliyorsunuz, dişin ön yüzeyine yapıştırılan incecik yaprak porselenler. Diş estetiğinde dişi en çok koruyan ve en iyi sonuca ulaştığımız tedavi yöntemidir. Kliniğimize ilk geldiğiniz gün ölçüleriniz alınır ve mumlu bir tasarım yapılır. Neden mumlu? Çünkü yapacağım işlemi size ağızda birebir 3 boyutlu olarak göstermek istiyorum. Burada hekim ve hastanın final estetiğini beğeniyor olması ve aynı görüşte olması çok mühim. Dolayısıyla sizin gülüş tasarımında neler istiyorsunuz, yüzünüze neler yakışıyor, öncesinde vakit ayırıp bunları analiz ediyor ve sizi çok iyi dinliyoruz. Eğer karar verirsek o gün uygulamaya başlıyoruz. Ölçüleriniz alınıyor ve hemen üretim aşamasına geçiyoruz. Burada diş teknisyenimiz, diş seramistimiz bir sanatçı gibi çalışıyor. Elinde bir fırçayla nasıl doğal dişin üstünde renk katmanları var, o da fırçasıyla bu renk katmanlarını hazırlıyor. Dişinizin üstüne bir dokunun, yüzeyinde girinti çıkıntılar vardır. İşte o incecik laminaların üstünde de
bu yüzey girinti çıkıntıları oluşturulur. Laminalar uçlara doğru incelir, uçlarına şeffaflıklar eklenir. Dolayısıyla size çok daha genç gözüken, çok daha estetik dişleri lamina ile yapabiliyoruz. Laminanın başarısında iki önemli konu vardır. Birincisi az önce bahsettiğim gülüş dizaynı, gülüş tasarımı yapılması lazım lamina yapılmadan önce. Çünkü bu işin geri dönüşü yok. Dişlerinizi yaptıracaksınız ve bundan %100 çok memnun kalacaksınız. Aksi takdirde bir başarısızlık olabiliyor. İkinci önemli konu, bu laminalar incecik. Elinize aldığınızda kırılabilir. Ama diş yüzeyine yapıştırıldığı zaman son derece güçlü bir yapı haline geliyor. Ama bu işlemin de hatasız yapılması lazım. Lamina uyumuyla diş uyumunun mükemmel olması lazım. Bu konulara dikkat edilirse lamina tedaviniz sorunsuz, yıllarca size hizmet verebilir. Ben bir protez uzmanı olarak tüm implant cerrahilerine, tüm implantların üstüne yapılan protez tipleriyle, dişin yüzeyinin hiç kesilmediği kesimsiz laminalara son derece hakim bir hekimim. Ama bizim önceliğimiz sizin dişlerinizin sağlığı. Yani yaptığımız her tedavinin ömür boyu ağzınızda sağlıkla kalmasını hedefliyoruz. Lütfen siz de Türkiye'deki diş hekimlerine güvenin. Çünkü bizler çok fazla sayıda vaka yaptık. Çok hastamız oldu. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından.